Orta Doğu büyük bir bölgesel savaşın eşiğinde. Bölge ya topyekün bir savaşın içine çekilecek ya da taraflardan biri geri adım atacak. Kazananın da kaybedenin de bol olduğu bir tiyatro oyunu izliyoruz desek abartmış olmayız. Orta Doğu'nun yatıştırılamayan iki düşmanı, stratejik çıkarları çelişen iki ülkesi yeniden sahnedeler. İran ve İsrail. Ancak bu kez durum biraz farklı. Farklı çünkü uzun yıllar süren gölge oyunları artık yerini doğrudan çatışmaya bıraktı. Diplomatik bir temsiliyet hedef alındı. Gazze'deki insanlık dışı saldırılarıyla uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal eden İsrail'in bölgede attığı adımlara her geçen gün bir yenisi eklenirken 1 Nisan'da Şam'daki konsolosluk saldırısı İran için bardağı taşıran son damla oldu. Öyle ki İran İslam devriminden sonra en olası sıcak çatışmanın beklendiği iki ülke arasında tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti. Sonunda İran, İsrail'e saldırdı. Hem de vekil güçler üzerinden değil, doğrudan. İsrail'i soracak olursanız detaylarını konuşacağız ancak bir taşla iki kuştan fazlasını vurduğunu söyleyebilirim. Kendini mağdur konuma getiren Tel Aviv yönetimi, Amerika ve batılı ülkeleri arkasına aldı, çatlak sesleri susturan Netanyahu yeniden Washington'ın desteğini alma şansı yakaladı. Siyasi ömrünü uzatmak adına hava saldırılarını ara vermeden sürdüren Netanyahu, İran saldırısıyla bir süreliğine Gazze'deki katliamı gölgelemeyi de başardı. Amerikan ve İngiliz yardım çalışanlarını Gazze'de öldürdüğü saldırıyı bile unutturdu. Peki İran beklenmedik bir şekilde neden böyle bir çatışmaya sürüklendi? Dahası İsrail, İran'ı sert bir cevaba mı zorladı? Peki şimdi ne olacak? Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Ben hazırım, siz de hazırsanız tüm bu soruları konuşmaya başlıyoruz. İçeriğimize geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Abone olup katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Konsolosluklar ve büyükelçilikler. Neden bir konsolosluk binasına yapılan saldırı sadece iki ülke arasında değil, tüm dünyada büyük yankı uyandırır? Çünkü bunlar uluslararası hukukta özel bir statüye sahip diplomatik misyonlar ve bu misyonlara yapılan herhangi bir saldırı o ülkenin topraklarına yapılmış sayılır. Aynı zamanda bu uluslararası anlaşmaların da açık bir ihlali olarak kabul edilir. Bu bağlamda egemenlik hakları açıkça ihlal edilen bir ülkenin misilleme ile karşılık vermesi beklenir. Özellikle de Şam'daki saldırıda olduğu gibi üst düzey komutanları hedef alınmışsa. Ancak Orta Doğu'da işler hiç de beklendiği gibi gitmiyor. Dengeler sürekli değişiyor ve kırılgan. Uluslararası Adalet Divanı tarafından soykırım suçundan yargılanmasına hükmedilen İsrail'in gerilimi bölgeye yayma niyetinde olduğu açık. 7 Ekim'den bu yana hedef gözetmeksizin Gazze'ye hava saldırısı düzenleyen işgalci güçler bu kez yönünü İran'a çevirdi. İsrail ordusu Suriye'nin başkenti Şam'da İran'ın konsolosluk binasını yerle bir etti. 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları ordusundan ikisi general rütbesinde olan 7 İranlı üst düzey yetkili öldürüldü. Bunlar arasında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi gibi isimler de yer alıyordu. İran'ın Levant bölgesindeki dış operasyonlarından sorumlu Zahidi'nin öldürülmesi, Kasım Süleymani suikasti sonrası gerçekleştirilen en üst düzey suikast olarak değerlendiriliyor. Öldürülen diğer isimlerin de yine Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün'ü içine alan Levant bölgesinden sorumlu isimler olması dikkati çekiyor. Esasında 7 Ekim'den bu yana savaşın sıçrama ihtimalinin konuşulduğu bir bölgeden söz ediyoruz. Gazze'de Hamas, Batı Şeria'da El-Fetih, Lübnan'da Hizbullah, Suriye ve Irak'ta İran destekli güçler karşımıza çıkıyor. Ancak son saldırının İsrail'in 2011'den bu yana Suriye'de gerçekleştirdiği diğer saldırılardan ayrıştığını söylemek lazım. Tabii çatışmanın ideolojik kökenleri İsrail'in kuruluşuna 1948'e kadar götürülebilir. Ancak biz bugünü konuşacağız. 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun ardından güvenlik mekanizması alt üst olan İsrail, Hamas'a, Hizbullah'a, Irak ve Suriye'deki İran varlığına yönelik aşırı güç kullanımını artırdı. Son olarak beklenmedik bir şekilde İran'a saldırdı. İsrail'in diplomatik bir temsiliyeti hedef alması, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'nin açık ihlaliydi. Ancak saldırıya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden herhangi bir kınama gelmedi. Peki İran'ın tepkisi ne oldu dersiniz? İran bu saldırıyı cevapsız bırakmadı. Aslında iç kamuoyundan yükselen sesler ve saldırının boyutu düşünüldüğünde cevapsız bırakma şansı yoktu da denilebilir. Bunun için saldırı sonrası İran'dan ard arda çok sert açıklamalar geldi. İran'ın dini lideri Ayetullah Hamenei, 2 Nisan'da İsrail'e karşı misillemenin meşru müdafaa haline geldiğini vurgulayarak intikam vaadinde bulunmuştu. Rejime habis iştibah kard
در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gerçek Vaat isimli operasyonun meşru müdafaa hakkı kapsamında gerçekleştirildiğini dile getirdi. Gerekirse daha sert karşılık veririz dedi. Saldırı öncesinde Amerika'nın bilgilendirildiğini açıkladı. Let me make it clear, we had nothing to do with what the strike in Damascus. We weren't involved in any way whatsoever. İran Dışişleri Bakanı ise Tahran, ABD'ye İsrail'e yönelik saldırının sınırlı ve meşru savunma amaçlı olacağını bildirdi açıklamasında bulundu. Ancak İran'dan bu denli geniş çaplı bir hava saldırısı doğrudan beklenmiyordu. Dolayısıyla beklentinin üzerinde bir tepki verdi diyebiliriz. Lübnan'daki Hizbullah, Yemen'deki Ensarullah, Irak'taki Haçlı Şabi ya da Suriye'deki diğer milis gruplar üzerinden bir saldırı gerçekleştirmesi beklenirken, İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle eş zamanlı olarak saldırı başlattı. Böylece ilk kez kendi topraklarından İsrail'e saldırmış oldu. İran saldırısı Orta Doğu'da bir devletin 33 yıl sonra İsrail'e doğrudan ilk saldırısı. İsrail en son 1991'de dönemin Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin tarafından vurulmuştu. İsrail'e yönelik 100'den fazla orta menzilli balistik füze, 30'dan fazla seyir füzesi ve 150'den fazla kamikaze İHA'sı gönderildi. Saldırıda kullanılan 300'den fazla insansız hava aracı ve füzeden hiçbiri İsrail hava sahasına giremedi. Saldırıda kullanılanların %99'u daha hava sahasına giremeden düşürüldü. İsrail toprakları içinde hiçbir altyapı hasarı meydana gelmedi. Öyle ki bir tatbikatı aratmayan görüntülere şahit olduk desek abartmış olmayız. Sürpriz bir saldırı olmadığı için Amerika ve İsrail drone saldırılarını önlemek için yeterli vakti de bulabildi. Tüm bunlar olurken İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, İsrail'le bağlantılı olduğunu iddia ettiği bir yük gemisine Basra Körfezi'nde el koydu. Yük gemisindeki 2 Pakistan vatandaşı daha sonra serbest bırakıldı. İran hava saldırısıyla aslında bölgede istediği mesajı verdi diyebiliriz. İsrail İran'ı vuracak mı sorusu ise yıllardır soruluyordu. Ancak İran bunu yapmış oldu. Tabi İran füzeleri İsrail topraklarına ulaşmadan durduruldu. Peki ama nasıl? İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda F-35 ve F-15 savaş jeti operasyona katılırken Demir Kubbe'nin yanı sıra Davut Sapanı hava savunma sistemi aktif bir şekilde kullanıldı. Diğer yandan Amerika'dan önce İran'dan eşi benzeri görülmemiş bir saldırı, daha sonra Tahran için utanç verici bir başarısızlık açıklaması gelmişti. Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, İran, Irak, Suriye ve Yemen'den İsrail'e yönelik 110 orta menzilli balistik füze, 30 kara seyir füzesi ve 150'den fazla İHA saldırısı yapıldığını söyledi. Ryder bunlardan 81 İHA'nın ve en az 6 balistik füzenin Amerika tarafından düşürüldüğünü belirtti. ABD donanmasına ait halihazırda USS Burke ve USS Carney olmak üzere 2 muhribin Doğu Akdeniz'de faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Gemilerden birinde Amerikalı teknoloji devi Lockheed Martin'in ürettiği Aegis füze savunma sistemi de bulunuyor. Amerika bu sistemini kullanarak İran'ın yaklaşık 6 balistik füzesini imha etti. Ayrıca 70'ten fazla İHA düşürüldü. Suriye'nin Humus ilindeki Tenef üssü ile Ürdün topraklarındaki Kule 22 üssünden gece yarısından sonra yüzlerce hava savunma füzesi ateşlendi. Amerikan üslerinden fırlatılan füzeler onlarca kamikaze İHA'ya isabet etti. Yine İsrail rotasındaki bir balistik füze de Irak'ın Erbil kenti yakınlarında düşürüldü. Washington Post gazetesinde yer alan bir habere göre İngiltere, Ürdün, Fransa, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler savunma ve istihbarat bilgisi sağladı. Bir parantez açalım burada. Ürdün Dışişleri Bakanı devlet televizyonuna verdiği mülakatta füzelerin Ürdün topraklarına düşmesi yönünde ciddi bir riskin olduğu değerlendirmesine vardıklarını söyledi ve bu tehlike İsrail'den gelseydi de aynı adımı atardık açıklamasında bulundu. Konsolosluk saldırısında sessiz kalan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran saldırısının ardından acil toplandı. ABD, İngiltere ve Fransa saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savundu. Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliğine yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi, eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı, burada hemen intikamdan bahsederdiniz ifadelerini kullandı. Özetle Amerika, Netanyahu ile yaşanan anlaşmazlıklara rağmen İsrail'in her koşulda yanında olduğunu yeniden göstermiş oldu. האויבים שלנו חושבים שהם יפצלו בין ישראל לבין ארצות הברית. הם מחברים בינינו ומחזקים את הקשר בינינו, אנחנו ניצבים כתף אל כתף במאבק שלנו.
Tabii bu saldırının İsrail'e kazandırdıklarına geleceğiz. Ancak İsrail Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması durumu özetliyor diyebiliriz. Herzi Halevi, İran saldırılarının Orta Doğu'da yeni işbirliği fırsatları oluşturduğunu açıkladı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği X hesabından yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladıklarını savunurken bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır. Amerika bundan uzak durmalı ifadelerini kullandı. İran Genelkurmay Başkanı, İsrail'e düzenledikleri askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını öne sürerek devamını amaçlamadıklarını duyurdu. Devlet yetkililerinin operasyon sona erdi mesajı vermesi danışıklı dövüş olarak yorumlansa da Tahran'ın beklenenden daha şiddetli bir karşılık vererek gerekli mesajı ilettiği görüşü ön plana çıkıyor. İsrail basını Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı açık ve etkili şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Katz ise 32 ülkeye gönderdiği mektupta ve mevkidaşlarıyla görüşmelerinde İran'ı engellemek ve zayıflatmak için Tahran'ın füze programına yaptırım uygulanması ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütü ilan edilmesi çağrısında bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, İsrail'in İran'ın nükleer testlerine yönelik saldırı olasılığından kaygı duyduğunu söyledi. Peki İsrail karşı saldırıya geçecek mi? İsrail'in İran hava saldırısından hasar almadan çıkması karşı saldırı ihtimalini düşürürken bu ihtimal şimdilik belirsizliğini koruyor. Nükleer bir karşılıksa beklenmiyor. Diğer yandan aşırı sağcı görüşleriyle bilinen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var çağrısında bulundu. İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ise İran'ın saldırısı yanıtsız kalmayacak dedi. אנחנו ערוכים בהגנה, גם על הקרקע, גם באוויר. אנחנו בשיתופי פעולה הדוקים עם שכנות ועם ידידות על מנת למנוע פגיעה בישראל, ואנחנו נדע כיצד להגיב. İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını her koşulda dile getiren ve onu gerek askeri gerekse ekonomik açıdan destekleyen Washington temkinli. Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, İsrail yalnız olmadığını, dostlarının olduğunu bir kez daha gösterdi açıklamasında bulunmuştu. Ancak şunu da söyleyelim, Amerika Birleşik Devletleri çatışmanın büyümesini istemiyor. ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu'ya ölçülü tepki ver mesajını iletti ve gerginlikten kaçınmasını istedi. אנחנו נדע להגן על עצמנו ואנחנו נפעל לפי העיקרון הפשוט שמי שפוגע בנו או מתכנן לפגוע בנו, אנחנו נפגע בו. He underscored that an immediate ceasefire is essential to stabilize. İsrail böyle bir operasyona tek başına karar veremese de Gazze'de Biden'la bazı konularda ters düşen Netanyahu'nun İran konusundaki adımları belirsizliğini koruyor. İsrail'in karşı saldırıya geçme durumu ancak Amerika'nın kararıyla olur ki Amerika'nın bu yönde bir karar vermesi Lübnan, Afganistan, Yemen, Irak gibi bölge ülkelerinin de denkleme dahil olması gibi sebeplerden ötürü beklenmiyor. Tabii şunu da söyleyelim, İran saldırısının ardından Netanyahu ile görüşen Biden, ABD'nin İsrail'e desteği tamdır mesajını verirken diğer yandan İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını açıkça ifade etmişti. Bu da çatışmayı büyütmek istemediklerini açıkça gösterdi. Mr. President, to Iran in this moment. Don't. İran tarafından bakacak olursak da yine bunu söyleyebiliriz. Çünkü Tahran bölgede vermek istediği mesajı iletmiş oldu. Ancak saldırı tehdidine karşı hala teyakkuzda. İran, İsrail'den bir karşı saldırı olursa bu kez çok daha sert ve hızlı bir tepki vereceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri, İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceğini söyledi. İran'la Irak arasında 1458 kilometre uzunluğunda bir sınır bulunuyor. Harekat yapılırsa İran, Irak hatta Suriye hava sahası üzerinden gerek Hizbullah'la gerekse Yemen'deki unsurlarıyla saldırabilir. Tel Aviv yönetimi geçtiğimiz yıllarda sık sık düzenlediği hava saldırılarıyla bu güçleri vuruyor. Özellikle İran üzerinden gelebilecek lojistik destek araçları hedef alınıyor. Hatırlayacaksınız, İsrail 12 Ekim'deki Şam ve Halep'teki havalimanlarını hedef almıştı. Konsolosluk saldırısı ise İran-İsrail geriliminin yeni kırılma noktalarından biri oldu. Amerika'da seçimler yaklaşırken İran'la yeni bir cephe açılması beklenmiyor. Diğer yandan şu sıralar Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Irak'tan çekilmesi konuşuluyor. Çin ve Tayvan gerilimi ise büyüyor. Trump'ın oylarını arttırması
İç siyasi çekişmeler de cabası. Her ne kadar Orta Doğu'da savaşın genişlemesi hedeflense de Lübnan, Suriye gibi ülkelerle zaman zaman çatışmalar yaşayan İsrail'in daha fazla cephe açmak istemediği, bu cepheler açılsa da Amerika'nın dahil olmasını istediği aşikar. Tel Aviv, Washington'ın bölgede aktif olmasını ve kendisini desteklemesini istiyor. Dolayısıyla bölgesel bir çatışma riski hala gündemde. Peki İsrail'in kazanımları neler? Amerika ve batılı ülkeleri arkasına alan İsrail, bundan sonra Gazze'nin güneyindeki Refah'ı hedef alabilir. Hizbullah'la çatışmalar şiddetlenebilir veya İran'a siber saldırı gerçekleştirebilir. Tabii tüm bunlar sonucunda İran'ın saldırısı kınandı ve mağdur bir İsrail profili ortaya çıktı. Tahran'ın belki de en önemli ve tek kazanımı ise bölgesel caydırıcı bir güç olduğunu göstermiş olması oldu. Uluslararası kamuoyu Gazze'deki katliamın sürdürülmesinin ardından İsrail'in yaptıklarının doğru olmadığını, sürecin doğru yönetilmediği ve Netanyahu'nun gitmesi gerektiği ile ilgili İsrail iç kamuoyundan sesler yükselmeye başlamıştı. Amerika'daki Senato'da da bir uyanış başlamışken ve Netanyahu'nun politikaları eleştirilirken İsrail İran kartını çıkardı diyebiliriz. Netanyahu'nun bir yerden puan kazanması gerekiyordu. İsrail, Şam'daki İran konsolosluğunu hedef alarak sadece İran'ın üst düzey komutanlarını öldürmedi. Aynı zamanda Amerika'daki çatlak sesleri de susturmuş oldu. İran'ı sert bir tepki göstermeye zorlayan İsrail, uluslararası kamuoyunda mağdur bir konuma geçti. Dolayısıyla Netanyahu, Washington'daki amaçlarını gerçekleştirdi. Öyle ki Netanyahu'yu istifaya çağıran Senato çoğunluk lideri, İsrail İran'ın saldırısı altındayken İsrail'in ve halkının yanındayız. Amerika elinden gelen desteği yapacak açıklamasında bulundu. Ayrıca Gazze'deki katliam unutturulurken biri Amerikalı, 3 İngiliz yardım çalışanının İsrail tarafından öldürülmesinin üstü kapatıldı. Tabii halkın Filistin'e desteği sürüyor. Protestocular son olarak San Francisco'da Golden Gate Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Gazze için dünyayı durdurun pankartı açıldı. Konsolosluk saldırısı sonrasında İran-İsrail gerilimi açısından Levant bölgesindeki gelişmelerin daha da önem kazanacağını söylemek mümkün. Nitekim saldırının hemen ardından Ürdün sınırında bulunan Amerika'nın Tenef askeri üssüne kamikaze İHA saldırısı düzenlendi. Gazze'de Hamas'a yardım edeceği duyurulan Ürdün'deki 12.000 milis silahlandırıldı. Özellikle belirtmek gerekir ki Gazze'de İsrail'in insanlık dışı saldırıları sonlanmış ya da İsrail'in öncelikli gündemi değişmiş değil. Dahası son yaşananlar İsrail'in sadece Gazze için değil, bölge ülkeleri için de bir tehdit olduğunu göstermeye yetti. Orta Doğu'da nispeten küçük bir saldırının çok büyük krizlere yönelebileceğini gördük. Diğer yandan İran saldırı sistemini, İsrail ise savunma sistemini test etmiş ve bölgedeki aktörlerin desteğini nasıl alacağını görmüş oldu. Son olarak belki de nereye varacağı belirsizliğini koruyan bu çatışmalarla Gazze krizinin sınırları genişlerken İsrail uluslararası destek almış, çatlak sesleri ise susturmuş oldu. Peki şimdi ne olacak? İran ve İsrail'den ard arda yapılan açıklamalar neyin göstergesi olabilir? Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Orta Doğu büyük bir bölgesel savaşın eşiğinde. Bölge ya topyekün bir savaşın içine çekilecek ya da taraflardan biri geri adım atacak. Kazananın da kaybedenin de bol olduğu bir tiyatro oyunu izliyoruz desek abartmış olmayız.